Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size bu prenses model 2 yaş için uygun olan bebek elbisesinin yapımını aktaracağım. İlk olarak ölçülerimi vermek istiyorum. İki kol arasındaki mesafeye baktığımızda yaklaşık 31 santim. Orta kısımdan uç kısmına 34 santim. Şöyle en yukarıdan da alacak olursak 38 santim diyebiliriz. Ben bu modeli tığ işiyle ördüm. Tığımın da numarası şu şekilde 3,5 milimetrelik. İp olarak da 100 gram 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bir ip kullandım. Fakat bu örgümün uzunluğu birazcık daha, yani daha doğrusu kalınlığı daha tok bir yapısı olduğu için bu defa örgümü 100 gram 360 metre uzunluğunda daha ince bir iple ilerletmek istiyorum. Bu örgümde yaklaşık 2 yumak kullandım. 2 yumaktan kalan ip miktarı bu kadar. Burada 360 metre uzunluğunda bir yumak kullanacağım için daha az, 2 yumaktan daha az gideceğini düşünüyorum. 2 yaş için şöyle arkasını da hatta göstereyim. Bir tane düğme kullandım. Şöyle bir düğme deliği kısmımız var. 2 yaş için ben 72 ilmekle zincirle başladım. Fakat daha küçük yaş grubu için şu an 1-1,5 yaşa hitap edecek şekilde 63 ilmek ile başlayacağız. Şimdi videosuna geçebiliriz. Eğer size dediğim gibi 2 yaşa uygun bir elbise yapmak istiyorsanız 72 zincir çekerek başlayabilirsiniz. 3 ve katları olmasında fayda var. Modelimiz çünkü ona göre kuruluyor. Eğer daha büyük yaş grupları için örecekseniz yine 3 ve üzeri 3 ve katları şeklinde zincirlerinizi atarak başlayabilirsiniz. Zincirleri attıktan sonra da ilk sıramızda sık iğnelerimizi yapacağız. Daha sonrası için ben hep bu modelde yarım trabzan olarak ördüm. Ama şimdi örgümü normal trabzan olarak ilerleteceğim ki aradaki uzunluklar da biraz daha açılabilsin. Bu 2 yaş içinde. Şimdi eğer siz de benim gibi bir yaş için bir elbise yapmak istiyorsanız 63 zincirle başlayabilirsiniz. Yine dediğim gibi 3 ve katları olması gerekiyor. 63 zincirimizde 3'ün katları. Ben şimdi 63 tane zincir çekip geliyorum. 63 tane zincirimi çektim. Her bir zincirin üzerine bir tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Hani o yüzden 63 tane sık iğne ihtiyacım olduğu için buradan direkt buraya geçemiyorum. O yüzden fazladan bir zincir daha çekerek ilk zincirime değil ikinci zincirime de şu şekilde girip şöyle ikisini beraber alarak da bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonunda tekrar bir araya gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki son zincirime de yine sık iğnemi yapıyorum. Ve örgümü şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra 2 zincir çekerek üst sıraya geçiyorum. Bundan sonrası için bu sırada arttırmalarımızı yapacağız. Arttırmaları da şu şekilde yapıyoruz. Bu ilk zincirimizi saymayacağız. İlk deliğimize, şuradaki ilk deliğimize trabzanımızı yapacağız. Bu bizim birinci trabzanımız. Hemen yanına bir sonrakine ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve şu üçüncü deliğe de çift trabzan yapacağız. Bu aslında bizim arttırma yerimiz olacak. Bir trabzan yaptım. Aynı yere şimdi ikinci trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şu baştaki zincirimizi saymıyoruz. İlk deliğimize bir tane trabzan, ikinci deliğimize bir tane trabzan, tekli trabzan, üçüncü deliğimize de çift trabzan yapıyoruz. Yine sonrasında da aynı şekilde bir trabzan, hemen yanına bir trabzan daha ve üçüncü yere de çift trabzan. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar arttırmalarımızı yapacağız. Bu bizim daha yuvarlak bir görüntü elde etmemizi sağlayacak. Modelde de bunu gösterecek olursam, burada daha çok ben sık iğnelerle, daha doğrusu yarım trabzanlarla örgümü ördüm. Ama burada tam trabzan olarak ilerletiyorum. O yüzden kafanız karışmasın. Hani farklılık olması açısından yaptım. Burada 2 trabzandan sonra üçüncüye çift yaparak arttırma yaptık. Bir sonraki sırada 3 trabzan tek yaptıktan sonra dördüncüye çift yapacağız. Bir sonrasında 4 trabzan tek yaptıktan sonra beşinciye çift yapacağız. 6 trabzan 5 trabzandan sonra 6.'ya çift yapacağız. 7 trabzan 6 trabzandan sonra 7.'ye çift yapacağız derken 3 4 5 6, hani bu şekilde arttırarak modelimizi kuruyoruz. Bu bizim daha yuvarlak bir görüntü elde etmemizi sağlıyor.
Burada şimdi sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonları her zaman çift trabzanla bitmeli. Her örgünün her sırasında bu şekilde geçiyor. Onu da bir yandan kontrol etmiş oluruz. Sıra sonuna kadar geldim sayılır. En son çift trabzanımı yaptım. Sonrasında bir tane daha teklim yapıyorum. İkinci teklim yapıyorum. Ve son ilmekteyim. Burayı da çift olarak bitiriyorum. Dediğim gibi sıra sonları her zaman çift trabzanla bitmeli. Hani bu şekilde de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Ben sayı olarak bir hata yapmıyorum şeklinde kontrolleriniz olması için. En son çift bir şekilde bitirdim. Şimdi 2 zincir çekerek de bir üst sıraya geçiyorum. Burada artık bonbonlarımızı yapabiliriz. Şimdi burada artık puflarımızı yapacağız. Zincirleri çektiğim yerin ilk altına başlıyorum. Yani ilk deliğimizden başlıyoruz. Boyu kadar uzattım. Birinci. Boyu kadar uzattım. İkinci. Ve yine boyu kadar uzattım. Üçüncü. 3 tane şu şekilde dolgumu yaptım. Sonrasında bu şekilde içinden geçiriyorum. En son ilk yaptığım zincirimi bırakıyorum. Bu ikisi kalmış oldu. Ve onunla birlikte aldım. Araya da 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi tekrar bir daha göstereyim. Bir sonraki dolgumu da bu deliğe değil ikincisine, yani aralarda bir tane atlayacağız. Burada da 2 tane zincir çekeceğiz. Buraya değil şuraya battım. Boyu kadar uzattım. Birinci, ikinci ve üçüncü kez doladım. Şimdi bu üçünü sıra sonuna kadar beraber alıyorum. Zincirimdeki bu diğer ilmekleri ikisini beraber de ikinci turda alacağım. Daha hızlı göstereyim. 2 zincirimi attım. Bir tane atladım. Üçüncüye 1, 2, 3. Başa kadar geldim. İkisini beraber aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geleceğiz. Bu dolgulardan da toplamda 42 tane yapmamız gerekiyor. Yani aslında ilk başta attığımız zincirin yarısı kadar. Siz kaç ilmek, kaç zincire başladıysanız onun yarısı kadar düşünebiliriz. 42 tane olunca bir araya gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son bir tane kısmımız kaldı. Onu da şu şekilde trabzanla yaparak bitirebiliriz. Şimdi tekrardan 2 zincir çekerek bir üst sırama geçiyorum. Burada da her bir dolgumuzun üstüne trabzan yapacağız. Bir de şu 2 zincirin arasına bir tane trabzan yapacağız. Yani trabzan, trabzan, trabzan. 2 puf arasında toplamda 3 tane olacak. İlk başlangıcı, bu zincirlerimizi genelde saymıyoruz. İlk başlangıcı ilk pufumuzun, dolgumuzun üstüne yapıyoruz. İkincisinde bu 2 zincirin ortasına. Eğer burada geçirmekte zorlanırsanız hani şu şekilde de direkt alabilirsiniz. Ama zincirin içine geçirmek daha güzel bir görüntü verecektir. Şöyle trabzanımı yaptım. Yine tekrardan trabzanımı yaptım. Bundan sonrası için yine her yerde 2 zincir arası trabzan, 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 trabzan yaparaktan sıra sonuna kadar örebiliriz. Sıra sonuna kadar geldim. En son dolgumun üstüne yaptım. Ortaya ve tekrar dolgunun üstüne yaptım. Yine çeviriyorum ve 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Burada şuradaki yaptığımız gibi 2 trabzandan sonra çift trabzan yapmıştık. Burada da 3 trabzandan sonra çift yapacağız. Yani diğer arttırma yerimize geldik. Bu ilk baştakini saymıyoruz trabzan olarak. İlk trabzanımız. Hemen yana ikinci trabzanımız. Sonra üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane tekli trabzandan sonra dördüncüye de çift trabzan yaparak arttırmamızı yapmış olacağız. 1, 2. Bundan sonrası için örgümüz hep birbirini tekrar eden kısımlardan oluşacak. Şurada yaptıktan sonra tekrar dolgumuzu yapacağız. Tekrar aralara trabzanlar yapacağız. Tekrar dolgu derken bu şekilde örgümüzü ilerleteceğiz. Şu an yayılmış bir şekilde örgümüz ilerliyor.
Ama bir sonraki sırada da bunun birleşimine geleceğiz. O kısma geldiğimde tekrar göstereceğim. Bu şekilde örgümü ilerlettim. Artık yaka oyukluğumuz yeterli bir seviyeye geldi. Bundan sonrası için örgümü birleştireceğim. Birleştirmeyi de şu şekilde yapıyoruz. Şimdi en son burada ikinci dolgumuzu da yaptıktan sonra dolgunun üzerine tekrardan trabzanımızı yaptık. Diğer ucumuzu da alıyoruz. Ve şu şekilde birleşim yapacağımız için şuradaki zincirimizin, ilk başlangıç zincirimizin tepe noktasına kaydırma yöntemiyle şöyle alıp kaydırdım ve geçişimi yaptım. Tekrardan 2 zincir çekeceğim. Ama örgümü hep örerken bu şekilde örmek yerine her seferinde üst sıraya geçtiğimde modelimi çevirmem gerekiyor. Her sırada aynen bu şekilde yapacağım. Yani her üst sıraya geçtikten sonra üst sıraya bu şekilde geçtik. Modelimizi çevirip devam ettireceğiz. Biz şu aşağılarda 2 trabzan tekiden sonra çift yapmıştık. 3 trabzan tekiden sonra çift yaptık. Şimdi 4 trabzandan sonra çift yapacağız. 2 zincirimizi çekmiştik. İlk trabzanımızı hemen altındaki ilk deliğimize yapıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız. Başındaki zinciri saymıyorduk. 1 2 3 4 4'ten sonra 5.'ye de çift trabzanımızı yaparak yine arttırmalarımızı yapıyoruz. Çift trabzanımızı da yaptık ve arttırmamız oldu. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletelim. Tekrardan bağlantımızı yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son çift trabzanımı yaptım. Yine her sırada olduğu gibi çift trabzanla bitmemiz gerekiyor. Bu birinci teklimiz, ikinci tekli trabzanımız, üçüncü tekli trabzanımız ve dördüncü tekliyi yapıyorum. Dediğim gibi çiftle bitmemiz gerekiyor. Zaten şurada da son zincirimiz kaldı. Oraya da çift trabzan yapacağız. Şöyle aynı yere bir ve ikinci trabzanımızı da yaptım. Şimdi şuradan ikisini birleştirelim. Ve bir üst sıraya kaydırma yöntemiyle 2 zincir çekerek bir üst sıraya geçtik. Dediğim gibi her yerde örgümüzü çevirerek örmemiz gerekiyor. Yani geldiğimiz yere geri dönüyormuşuz gibi. Şu an ben bu kısma kadar geldim. İkinci dolgumu yaptım. Şimdi üçüncü dolgudayım. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane dolgumuzu yapalım. En son yine 2 kere daha trabzanımızı 2 sıra daha ilerleteceğiz. Yani son artışımızı da yapacağız. En sonda 6. dolguya geldiğimizde de artık kol evini kesmemiz gerekiyor. Ben 1, 2, 3, 4, 5. arttırma yerimi yaptıktan sonra tekrardan bir araya gelelim. Az önce videoda kol kesimi için 1, 2, 3, 4, 5. dolguya geldiğimizde kol kesimi yaptığımı söylemiştim. 2 yaş için hani bu şekilde yaptım. Bir de buradaki örneğimizde trabzan yerine daha yarım trabzan şeklinde ördüğüm için daha kısa bir ayrım oldu. O yüzden aslında 5. dolguya gelmeden 1 yaş için örerken 1, 2, 3, 4. dolguya geldiğimizde kol kesimi yapabiliriz. Az önce onu yanlış ifade etmiştim. O kısmı düzelteyim. 2 yaş için eğer siz de benim gibi daha kısa aralıklarla artışlarınızı yapıyorsanız, çünkü burada dediğim gibi yarım trabzanlarla ilerlettim. Burada ise tam trabzanla, üçlü trabzanla ördüğüm için biraz daha aralıklar geniş oldu. Hani mesafe olarak da ona göre ayarlayıp dediğim gibi 5. dolguda kesebilirsiniz. Ya da buradaki gibi 4. dolguda kesebilirsiniz. Ben 4. dolguda keseceğim 1 yaşa göre ördüğüm için. Şu an ilmeğimde 147 tane trabzanım var. 147 tane trabzanı kol için 30-30. Önler için de ön kısımda tabii tek sayımız olduğu için 43 ön tarafa, 44 de arka tarafa kaldı. 147 tek sayı olduğu için. Ama siz ayrımları yaparken 30'ar kolları ayırdıktan sonra ön ve arkayı iki eşit parçada bölebilirsiniz. Ayrımı daha rahat yapabilmek için arka kısma 44 bıraktım. Onu da tam bu ayrım noktasından 22 sağına 22 de sonuna olacak şekilde işaretleyicilerimi taktım.
22'şer trabzan sayıp arkaya 44 ayırmış olduk. Sonrasında da 30 bir kola, 30 da diğer kola ayırdıktan sonra yine işaretleyicimi taktım ve ön kola geçtim. Şimdi kol kısmı için kesmeyi beraber yapalım. En son 2 trabzanla bitirip yan tarafa bağlamıştım. Şimdi 2 tane zincir çekerek üste geçiyorum ve örgümü her zaman yaptığım gibi çevirerek ilerletiyorum. İlk dolgumuzu yapalım. Bir sonraki işaretleyicimize YS kadar da dolgularımızı ilerletelim. 2 3 sonuncusunu aldım. Arada yine 2 zincirlerimiz var. Şu işaretleyiciye kadar dolgularımı yapacağım. İşaretleyicimin olduğu kısma kadar geldim. Tam işaretleyicimin de hatta olduğu yere trabzanımı da yapacağım. Pardon, dolgumu. Sonra da diğer tarafa geçeceğim. Arada 2 zincirimi çektim. Dolgumu da yapıyorum. 3 defa da doladım. Şimdi arada yine 2 tane zinciri çekiyorum. Sonrasında bir sonraki işaretleyicimin olduğu yere ve işaretleyicimin tam üstüne dolgumu yapacağım. Yani koltuk altında 2 tane zincirle diğer tarafa geçmiş oluyoruz diyebilirim. Şöyle dolgumuzu da yapalım. 2 3 Şu şekilde koltuk altında da 2 zincirle diğer tarafa geçmiş oldum. Yine aynı şekilde bir sonraki işaretleyicime gelip bağlantıyı göstereceğim. Arka kısmına dolgusunu bitirdim. İşaretleyicimin bir önceki trabzanına ben dolgumu yapmıştım. O yüzden işaretleyicimin üstüne yapmıyorum. Yine 2 tane zincir çekerek kol kısmında atlayıp tam işaretleyicimin üstüne dolgumu yapacağım. Şu işaretleyicimi de çıkartayım. Sonra da size bitmiş halini göstereceğim. Yine aynı şekilde 2 zincirle de diğer kol kısmına geçmiş oldum. Ön yüzden de görünüşüm bu şekilde. Her iki koltuk altından da ayrımlarımı yaptım. Bundan sonrası için yine artışlarımıza devam edeceğiz. İlk olarak iki dolgunun her bir dolgunun üzerine birer trabzan ve iki dolgunun arasında bir trabzan olacak şekilde bir önceki sıralarda yaptığımız gibi yapacağız. Sonra artışlarımıza devam edeceğiz. En son artış yaparken 6 tekli trabzandan sonra 7.'ye çift yapmıştık. Şimdi 7 tane tekliden sonra çift yapacağız. Sonra 8 tane tekliden sonra çift derken böyle açılarak, yine kol kısmındaki gibi açılarak bir etek yapısı da oluşmuş olacak. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde de artık bitirişimizi yapabiliriz. Ben kamera arkasında etek kısmında öreceğim. En son bitmiş halini de size gösterip ölçülerimi vereceğim. Evet arkadaşlar, elbisemi bitirdim. Bitirirken de son sırada artışımı yapmadan önce hemen 5 zincir çekerek bir trabzan aralıklarla 5 zincir çekip sık iğne ile battım. 5 zincir çekip bir sonrakine battım. Böyle bir bitiriş yapmak istedim. Şimdi bir de yaka kısmındaki düğmemizi de ben buraya diktim. Düğme deliği içinde sizinle beraber ilerletmek istiyorum. İlk olarak buradan ipimizi sabitliyoruz. Ya da düğüm de atabilirsiniz daha sabit olması için. 5 zincir yeterli olacaktır. Hatta 4 zincir yapabiliriz. Şu şekilde bitişimi de yapıp kesiyorum. İpimi de daha sonra gizleyeceğim arka tarafta. Düğme deliğimiz de oldu. Şimdi size bitmiş halini ve ölçülerimi vereyim. Bu arada ipimden bu kadar arttı. Yani yaklaşık olarak 1,5 yumak civarı gidiyor diyebilirim. Bu ince bir ipti. 100 gram 360 metre uzunluğunda. Şimdi iki koltuk arasındaki mesafeye bakalım. Yaklaşık 24 santim. Şöyle uzun koldan da, pardon, ortadan da baktığımızda
37 santim. Hatta uzun koldan da baktığımızda 39 santime denk geliyor diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.